Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. İncirler dallarında patladılar. Çok da güzel oldular. İncir reçeli sevenler için tam da zamanı. İncirler ceviz büyüklüğüne gelmeden koparılmalıdır. Sabah ya da akşam serinliğinde topluyoruz. Biz de incir reçelini çok seviyoruz. Burada yaklaşık 1 kilogram kadar incirimiz var. İncirin öncelikle sap kısımlarını kesiyoruz. Bu işlemleri yaparken mutlaka eldiven kullanın. Ham incir sütü cildinize kaşıntı ve alerji yapabilir. Benim şu an evimde eldiven kalmadığı için kullanmıyorum. Hepsinin saplarını güzelce temizledik. Şimdi saplarını kesince bol bol süt akmaya başladı arkadaşlar. O yüzden evimde buzdolabı poşeti vardı. Onu elime geçirdim. Şimdi incirlerimizin alt kısımlarından sivri bir alet yardımıyla deliyoruz. Bunu yapmamızdaki amaç incirin içindeki acı suyu var. Bu acı suyun ön kaynatma yaptığımızda buradan rahatlıkla çıkmasını sağlamak ve aynı zamanda sıkma işleminde de oradan incirin içindeki o bir miktar suyu çıkarmak için deliyoruz. Evet, delme işlemini de bitirdik. Şimdi diğer aşamaya geçiyoruz. Büyük bir tencerede su kaynatıyoruz. İncirlerimizi bu kaynar suyun içine atıyoruz. Buradaki amaç, biliyorsunuz ham incirler biraz acıdır. O acı suyun, acı tadın içine çıkmasını sağlamak. Tabii süngerimsi bir yapıya sahip olduğu için de suyun yüzüne çıkıyorlar. O yüzden bir tabak koyuyoruz üzerine ve 10 dakika kaynatıyoruz. Bu arada kaynayan incirleri şoklamak için buzlu su hazırlıyoruz. Daha önceden çorba kaselerinde buzları dondurdum. Çok işime yarıyor. Size de tavsiye ederim. Evet, incirlerimiz kaynadı. Rengi de çok güzel oldu. Hızlı soğutma yapıyoruz. Hemen buzlu suyumuzun içine alıyoruz. Böylelikle incirlerimizin hem rengini de korumuş oluyoruz, hem de hızlı soğutma yapmış oluyoruz. Eğer suyunuz ısınırsa tekrar buzlu su ilave edebilirsiniz. Evet, güzelce karıştırdık. Biraz bekliyoruz soğuması için. Evet, incirlerimiz soğudu. Sırada incirlerimizin içindeki suyu nazikçe çıkarma işine geliyoruz. İncirleri parçalamadan sıkma işlemi yapmamız lazım. Bu şekilde avucunuzun içine alın. Hafif yan çevirin elinizi. Yavaş yavaş sıkarak o incirin içindeki birkaç damla suyu çıkarın. Bu işlem çok önemli bir işlem. Bu işlemi atlamayın. Hem içindeki acı suyu çıkıyor, hem de şerbetle kaynatma esnasında şerbeti içine çekiyor ve tatlanıyor. İşte en zor kısmı ve en önemli püf noktası bu arkadaşlar. Bu işlem biraz uzun sürüyor. Evet, böyle damla damla kasemize damlıyor. Şimdi şerbetini hazırlamaya geçiyoruz. Burada standart bir ölçü olarak ben size 50 adet incire 500 gram şeker, 2 su bardağı su önerebilirim. Şeker eriyene kadar karıştırıyoruz. Ve kaynadıktan sonra yarım limon suyunu ilave ediyoruz. 5 dakika daha kaynatma işlemimizi yapıyoruz.
İçine karanfil ve çubuk tarçın ilave ediyoruz. Çok güzel bir aroma, çok güzel bir tat veriyor. Eğer istemiyorsanız koymayabilirsiniz. Daha sonra da sıktığımız incirlerimizi içine koyuyoruz. Burada size süre veremiyorum. Süreyi nasıl anlayacağız? Böyle baloncuk baloncuk kaynamaya başladığı zaman kıvamına bakacağız arkadaşlar. Kaynatma süresi çünkü tamamen değişebiliyor. Bakın böyle gördüğünüz gibi baloncuk baloncuk şerbetimiz kabarmaya başladığı zaman bu 60 dakikanın sonundaki bir görüntüdür. Bu aşamada kıvam testi yapacağız. Kıvam testini de bir kasenin içine biraz şerbet, bir tane de incir koyacağız ve bunu derin dondurucu olabilir, buzdolabınızın buzlu olabilir. Oraya koyacağız. Orada soğumasını sağlayacağız ve daha sonra kıvam testini yapacağız. Evet, soğudu. Kıvamı da bence olmuş. Bu şekilde damlıyorsa şerbetiniz, damla damla akıyorsa ve inciriniz içi de tatlanmışsa reçelimiz hazır demektir. Ocağımızın altını kapatabiliriz. Kavanoz ve kapaklarını sıcak sudan geçiriyoruz. Mutlaka sıcak sudan geçirin kavanozlarınızı ve kavanozluyoruz. Kavanozlarken önce incirleri kavanozlara tanzim edin. Daha sonra üzerine şerbeti ilave edin. Böylelikle eşit miktarda dağıtmış oluyorsunuz. Bu küçük minik kavanozları arkadaşlarıma, dostlarıma, akrabalarıma hediye götürmek için hazırlıyorum. Böyle minik minik hediyelerim oluyor, reçel hediyelerim. Giderken hem hediye götürmüş oluyorsunuz hem de götürdüğünüz arkadaşlarınızı, dostlarınızı da sevindirmiş oluyorsunuz. Bu büyük kavanozu da kendimize yaptım. Ailecek dediğim gibi çok seviyoruz. Eşim çok seviyor. Afiyetle yiyeceğiz inşallah. Evet, şerbeti de üzerine koyuyoruz. Kapaklarını da sıkıca kapatıyoruz. Evet, kavanozları ters çevirip soğumaya bırakıyoruz. Bir tarifimizin de sonuna geldik. Umarım incir reçeli tarifimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna, abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu bölümden sonra ben bu püf noktaları özet geçeceğim. Öncelikle incir reçeli yaparken incirleri sabah ya da akşam serinliğinde topluyoruz. İncirler en fazla ceviz büyüklüğüne geldiğinde toplanmalıdır. İncirlerin sap kısımlarını önce kesiyoruz. Çatal yardımıyla alt kısımdan deliyoruz. İncirlerin acı suyu çıkması için sıcak suda 10 dakika kaynatıyoruz. Ön kaynatma işleminden sonra soğuk şoklama yapılmalıdır. Şoklama yapıldıktan sonra incirlerin içindeki suyu sıkıyoruz. Kaynatma süresi şerbet kıvam alana kadar, incirler tatlanana kadar ortalama 1 saatin sonunda test edilmelidir. 1 saatin sonunda bir miktar şerbet ve incir soğutulur. Derin dondurucuda. Daha sonra şerbetin kıvamı ve incirler tatlanmış mı kontrol edilir. Sıcak sudan geçirdiğimiz kavanoz ve kapaklara konur. Ağzı sıkıca kapatılır, ters çevrilir. Bir gün boyunca bu şekilde soğumaya bırakılır. Üzerini de örtebilirsiniz. Afiyet olsun. Abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.